Canlı yayın platformlarının popülerliği ve Resident Evil gibi franchise'ların yeniden canlanmasıyla birlikte korku türünün son 10 yılda bir rönesans geçirdiğini söylemek yanlış olmaz herhalde. Bununla birlikte bu türü en çok besleyen şeyin türe yeni bir soluk getirmeyi başaran yetenekli bağımsız stüdyolar olduğu da inkar edilemez bir gerçek. Bunlardan biri de Wired Productions tarafından yayınlanan ve yakın zaman önce piyasaya sürülen bir gerilim korku oyunu olan Martha is Dead. Oyun pazarının korku oyunları açısından ne kadar doygun olduğu göz önüne alındığında Martha is Dead gibi yeni korku oyunlarının geliştiricileri artık türdeki oyunlarla beklenen sınırları zorlamak arasında ince bir çizgide yürümek zorunda. Son yıllarda yeni korku geliştiricileri için öncelikli hedef ortalama bir tüketicinin deneyimlemek istediği şeyi yansıtabilmek ve yeni yollarla hayranlarını şaşırtmak olmuştur. Özellikle şok faktörü bir süredir korku oyunları için bir nimet. Bu oyunların aşırı derecede şok ve dehşete ulaşma hedefine hizmet edip etmediği veya gereksiz yere rahatsız edici olup olmadığı kararı oyun sektörü için önemli bir tartışma noktasıdır. Sony'nin Martha is Dead oyununun içeriğini sansürlemesiyle birlikte bu tartışma her zamankinden daha fazla duyulur oldu. Gelin daha detaylı konuşalım. He was never found. Since then, the spirit of the girl, known as the White Lady, wanders restlessly in search of relief from her eternal suffering. Martha is Dead, yakın zaman önce piyasaya sürülen birinci şahıs bir korku macera oyunudur. Savaşın parçaladığı 1944 İtalya'sında geçen oyun, kendisini gerçeklik, batıl inanç ve trajedi arasındaki çizgileri bulanıklaştıran, son derece rahatsız edici ve psikolojik olarak heyecan verici bir deneyim olarak pazarlıyor. Martha is Dead'in psikolojik ve gergin yönleri olduğundan dolayı onu P.T.'ye benzetenler de oldu. Oyunun geçtiği ortama uygun, özgün ve sürükleyici bir deneyim sunmak için varsayılan dil ayarı olan İtalyanca olarak tamamen seslendirilmiş. Korku ve savaş temalarını yan yana getiren Toskana kırsalının çarpıcı grafikleriyle derin katmanlı ve gergin bir oyun seviyesiyle birleşen Martha is Dead, kendisini son yılların en çok beklenen korku oyunlarından biri olarak buldu. Tabi Sony tarafından oyunun PlayStation versiyonlarının sansürlenmesi bunun en büyük nedeni. Korku oyunları insanlığın hayal edebileceği en karanlık temaları keşfetmeye daha açıktır. Bu nedenle spekülasyonlar neredeyse sonsuz yöne gidebilir. Oyunun lansmanından yaklaşık 2 hafta önce geliştirici LK ve yayıncı Wired Productions, Sony'nin oyundaki belirli içeriğin değiştirilmesini istemesi nedeniyle PlayStation sürümünün fiziksel kopyalarının ertelendiğini açıkladı. Duyuru detaylandırılmamış olsa da oyuna ilk bakışlardan alınan kliplerden Sony'nin sorun çıkardığı içerikler olabileceği tahmin edildi. Sahneler mide bulandırıcı olsa da birçok insan oyunun Sony tarafından sansürlenmesine çok kızdı. Birçok insan da sansürlemeleri doğru buldu. Peki nedir bu sansürlenen içerikler? İlk içerik belki de oyundaki en kötü şöhretli sahne. Bu sahnede oyuncunun genç bir kızın yüzünü keserek kendi karakterini kontrol ettiği ve bir kadının rahmini kesip açtığı bir sahne var. Ve bu sahne Quick Time eventlerle etkileşimli olarak gerçekleşiyormuş. Ama artık etkileşimli değil, ara sahne şeklinde ve sahneleri tamamen atlamak için seçenekler sunuyor. Bu sürümde yapılan ek değişiklikler arasında oyunun bir psikiyatri koğuşu bölümünde duyulabilen müstehcen diyalogların kaldırılması ve ayrıca oyunda keşfedilen tüm temalara yönelik çok daha ayrıntılı ve belirgin uyarılar yer alıyor. Oyun ayrıca artık intihar veya çocuklarla ilgili sahneler gibi oyunun en rahatsız edici sahnelerinin hepsini tamamen atlama seçeneğine sahip. Bu değişikliklerin haklı olduğunu iddia eden hayranlar ile video oyunlarının herhangi bir sanat gibi özellikle korku içinde sınırları zorlamak için tasarlanmış bir ortam olduğunu iddia edenler arasında bir sürtüşme yarattı. Yolun sonunda Sony'yi korkutan ve sansürlenmesini istediği içerik ne olursa olsun bu tartışma Martha is Dead'i daha fazla oyuncunun radarına sokmuş oldu. Ve oyunu duymamış kişiler bile oyunu merak etti. Çünkü bunun gibi tanıtımlar tarihsel olarak baktığımızda korku temalı film veya dizi projelerinin varlığından habersiz olacak izleyicilere bile ulaşmasına yardımcı olmuştur. Ve bu olayda Martha is Dead'in daha çok oyuncuya ulaşmasına vesile oldu. Çok istisnai durumlar olmadığı sürece bir oyuna, diziye veya filme sansür uygulanmasına kesinlikle karşıyım. Özellikle bile isteye para verip satın aldığım bir içerikten kime ne? Satın aldığım içerik beni rahatsız etmiyorsa kim karışabilir? Bu tür yapımlar özgür bir biçimde yapılmalı. İsteyen almalı, izlemeli veya oynamalı. Rahatsız olan ise almasın, izlemesin, oynamasın. Bu kadar basit. Başka bir videoda görüşmek üzere. Gününüz güzel geçsin. Hoşça kalın.